Sinan'ın o muhteşem ustalık eseri Selimiye Camii'ne girdiğiniz zaman, hele hele bir grupla gezi haline girdiğiniz zaman, siz caminin yapısını, süslemelerini, detaylarını anlatırken illaki yanınıza dışarıdan herhangi bir gruptan ya da şahsi gezen bir teyzeye daha önce gelir. Sizin yakanızdan tutar ve evladım der, bu caminin içinde bir tane ters lale varmış, bize onu göstersene. İnsanlar koskoca Selimiye'yi bırakır, gizlice hem de kaçak bir şekilde çiziktirilmiş bir ters lalenin, hem de küçücük bir ters lale motifinin peşine düşerler. Peki koskoca Selimiye'yi gölgeleyecek kadar meşhur olmuş bu ters lalenin hikayesi acaba gerçekte nasıldır? Önce sahtesini anlatayım, sonra gerçeğine geçelim. Tarihten gerçek bir hikayeyle sizi bir kez daha buluşturayım. Anlatıldığı kadarıyla caminin yapılacağı mekandaki arsa sahipleri ikna edilip yerleri alınırken caminin tam ortasına gelen yerdeki toprak parçasının sahibi huysuz bir teyzeymiş. Lale bahçesi varmış. Vermem de vermem diye tutturmuş. Benim bahçemdir, öyle kalacaktır. Ben sonra lalelerimi nereye ekerim demiş. İnsanlar güzellikle ikna edememişler. Cami yapılacak yerin toprağını zorla almaya da cesaret edememişler. Aradan günler geçmiş, haftalar geçmiş. Caminin temeli atılacak, herkes teyzeyi beklemekteymiş. Ve bir gece olanlar olmuş. Teyze korkunç bir rüya görmüş. Rüyasında kıyamet kopmuş. Mahşer yeri. Herkes telaş içindeymiş. Oradan oraya koşuşturmaktaymış. Teyze hakikaten zor bir durumdaymış. Sorgu sual çok çetin geçmekteymiş. Ve bu telaş içerisinde, kan ter içinde uyanmış. Hatta uykusundaki bir cümle kulağında hala çınlamaktaymış. Kıyamet günü seni kurtaracak bir amelin olmalı. Aklına günlerdir kapısında yalvaran adamların sözleri gelmiş. Yahu burası cami olacak teyzeciğim. Burayı versen de parasını vereceğiz ama yine de hayra geçmiş olursun. Ve ikna olmuş. Sabahleyin ilk işi cami arazisiyle alakalı yetkililerin yanına gitmek ve arazisini onlara teslim ettiğini, kabul edeceğini söylemek olmuş. Bu hikayenin yalan kısmı. Peki gerçek kısmı nedir? Çünkü aynı huysuz teyzeyi biz Bursa Ulu Cami'de de görüyoruz. Ulu Cami'nin ortasında kocaman bir havuz var. Teyze bir türlü ikna olmamış. Sonradan ikna olmuş ama namaz kılınacak bir yer, sonradan zoraki ikna olan bir teyzenin yerine namaz kılmak caiz olur mu diye insanlar düşünmüşler ve burayı namaz kılma haricinde bir hüviyete sokmuşlar. Yani güya bir abdest alma şadırvanına çevirmişler. Bu da doğru değil. Bu huysuz teyzeler aynı teyzeler olmasın sakın. Cami yapılacak yerlere gidip de oradaki arazileri parselleyip ileride taş koyarım mı demişlerdi acaba? İşte laf lafı açıyor, yalan yalanı doğuruyor ve ortaya gerçek dışı hikayeler çıkıp bir de allanıp pullanınca kulaktan kulağa yayılıp gerçekmiş gibi kanıksanıyor. Peki Selimiye'nin doğrusu neydi? Selimiye'nin doğrusunu, ters lalenin oraya gerçekten çiziktirilme sebebini anlamak istiyorsak, Mimar Sinan'ın o yıllardaki yaşına, başına, durumuna, gönlünü, yüreğini, muhabbetini kimlere verdiğine dikkatle bakmak gerekiyor. Yıllar önceydi. İstanbul'da Sahaflar Çarşısı'nı geziyordum. Toz rafların arasında kimselerin göremediği bana lazım olacak kitaplar devşirmeye çalışıyordum. İncecik bir kitap dikkatimi çekti. Çektim aldım. Cildi yarım parçalanmış, sayfaları ayrılmış bu kitabın kapağında Edirne tarihi yazıyordu. Altında Osman Nuri Peremeci. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde dünyaya gelmiş, hem Osmanlı'yı hem de yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni görmüş biriydi. Edirneliydi. Edirne'yi çok iyi biliyordu. Edirne tarihini de çok iyi biliyordu. Mimarisini, sanatını. Sayfaların arasında gezerken gözüme Selimiye başlığı takıldı. Ve Selimiye başlığı altında Ters Lale'nin gerçek hikayesi. Mimar Sinan çıraklık eseri Şehzadebaşı.
Kalfalık eseri Süleymaniye'den yıllar sonra. Artık yaşı 80'e merdiven dayadığı bir dönemde o günün padişahı Sultan II. Selim bir Selahattin Camii yaptırma arzusunu dile getirir. Aslında gönlü cami İstanbul'a yaptırmaktan yanadır. Ama gördüğü bir rüya üzerine Edirne'ye o muhteşem eseri kondurma kararı almıştır. Mimar Sinan'a yol gözükmüştür. O genelde hep İstanbul'da kalan bir mimardır. Uzak coğrafyalara eser yapılacağı zaman çizer, yazar, hesaplar ve adamlarını gönderir. Ama bu kez Edirne'ye kendisi gitmek zorundadır. Çünkü Sultan Selim Han'ın hem de bugüne kadar görülmemiş kadar büyük devasa camisini inşa edecektir. O işin başında olmalıdır. Hem yıllardır beklediği bir arzusu vardır. Dünyanın o güne kadar yapılmış tek kubbeli en büyük camisini yapmak. Bu iş kolay değildir. Yıllar sürecektir. Hakikaten de öyle olur. Selimiye'nin inşaatı tam 14 yıl sürmüştür. Mimar Sinan artık çok yaşlıdır. Artık çocukları büyümüş, hatta torunları bile olmuştur. Bir Fatma'sı vardır, gözünün bebeği. Onsuz olamadığı o minicik kız torunu Fatma. Edirne'ye gittiğinde kolay yer değildir, yakın yer değildir. O gün at sırtında kolay kolay gidip gelemeyecektir. Fatma'sını nasıl görecektir? Onun hasretine dayanamaz ve Fatma'yı kısa bir sürede olsun yanına aldırmak diler. Çocuklarına haber verir. Fatma Edirne'ye gönderilir. Mimar Sinan artık onu dizinin dibinden hiç ayırmamaktadır. İnşaata onunla gitmekte, onunla gelmektedir. Ama Edirne'nin soğuğu çok sert geçmektedir. Soğuk, sert geçen bir Edirne kışında Fatma hastalanır. O küçücük 8-10 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğimiz Fatmacık yataklara düşer. Mimar Sinan o günkü devasa Osmanlı'nın baş mimarıdır. Doktorlar seferber edilir. Ama kader kalemi bir kere yazacağını çoktan yazmıştır. Fatma uzun süre dayanamaz bu sıkıntılara ve bu fani hayata küçük gözlerini yumacaktır. Mimar Sinan'ın yüreği parça parçadır. Üzülmüştür. Hem de çok üzülmüştür. Günlerce kendine gelemez. O inşaat alanında insanlara tebessümlerle bakıp emirler yağdıran o koca mimar gitmiş, sus pus bir mimar gelmiştir. Tabii ki o dev şantiyedeki herkes bundan etkilenmiştir. Kalfalar, çıraklar, taş ustaları, çiniciler ve daha kimler kimler. Mimar Sinan torunu için Edirne'de özene bezene bir mezar yeri yaptırır. İstanbul yolu tarafından doğu istikametinden Edirne'ye girdiğiniz zaman tam sağ köşede yolun kenarında önünüze gelecektir Fatma'nın kabri. O küçük hazirenin kenarında 3-6 sütunlu, üzeri tonozlu bir mezar yaptırır Mimar Sinan torunu Fatma için. Baldaken bir mezar. Üzerine küçücük bir lahit koydurur. Lahitin alnına bizzat kendi torunu olduğunu yazdırır. Lahdin üzerine de o günkü ızdırabını dile getirircesine boynu bükük bir lale işletir. Sandukanın her iki yüzünün üzerine. İşte o boynu bükük lale, Mimar Sinan'ın o karamsar duruşu, sessizliği, uzun süre içine kapanık kalışı, onu çok seven, etrafında pervane gibi dönen mimarın çıraklarının yüreğine taş olmuş oturmuştur. Bir tanesi dayanamaz. Selimiye Camii'nin tam ortasına sıra dışı bir müezzin mahfili yaptırmıştır Mimar Sinan. O dev, tek kubbeli, ortak mekan algısının zirvesi olan caminin o muhteşemliğini parça parça edercesine 12 ayaklı bir müezzin mahfili tam ortaya. İşte o 12 ayağının sol ön ayağının iç kısmına gizlice boynu bükük bir lale çiziktiriverir çıraklardan bir tanesi. Ustasının ızdırabını asırlar sonrasına taşırcasına.